Bugün size bir savaş hikayesi anlatacağım ama bu hikayede mantık aramayı, strateji beklemeyi veya kahramanlık ummayı unutun. Çünkü bugün tarihin gördüğü en büyük, en pahalı ve en saçma sapan askeri operasyonunu anlatacağım. Sene 1904. Dünyanın en büyük kara parçasına sahip ülkesi Rusya, küçücük Japonya'ya bir tokat atmaya karar verdi. Bir tokat atıp geri dönecekti. Ama o tokat tam 33 bin kilometre boyunca kendi suratına patladı. İçinde timsahların gezdiği, askerlerin kömür çuvalları üzerinde mecburen uyuduğu, yanlışlıkla İngiliz balıkçıların vurulduğu ve en sonunda denizin dibini boylayan bir donanmanın hikayesi bu. Çayınızı, kahvenizi hatta sabrınızı yanına alın. Çünkü tarihin en büyük rezilliklerinden, en büyük fiyaskolarından birini anlatıyoruz. İyisi mi bu fiyaskoyu anlamak için tarihi geri saralım. Her şey 8 Şubat 1904 gecesi başladı. Ruslar Pasifik'teki ana üsleri Port Arthur'da oldukça rahattı. O kadar rahattılar ki gemilerin ışıkları yanıyor, subaylar kıyıda partilerde şampanya patlatıyordu. Onlara göre Japonlar küçük sarı maymunlardı ve Rus ayısına saldırmaya cesaret edemezlerdi. Ama işte tarih kibri hiç sevmez. O gece Japonlar savaş ilanı bile beklemeden torpido botlarıyla Rus gemilerine yanaştılar. Ve Ruslar daha ne olduğunu anlamadan en büyük iki zırhlısı su almaya başlamıştı bile. Rus amiralleri ise patlamayı duyduğunda herhalde bir tatbikat yapıyorlar diyecek kadar dünyadan kopuktu. Bu baskın dünya askeri tarihinde bir dönüm noktasıydı. Japonlar modern savaşın kurallarını yeniden yazıyordu. Önce vur, sonra konuş. Rus Pasifik filosu limana hapsolmuştu. Çar II. Nikola, St. Petersburg'daki kışlık sarayında haberi aldığında gerçek bir şok yaşadı. Ama Rus İmparatorluğu'nun cevabı zeki bir hamle değil, inatçı bir intihar girişimi olacaktı. Çar Nikola, madem Pasifik'teki gemilerimiz battı, o zaman Baltık'taki gemileri toplarız ve dünyanın öbür ucuna, Japonya'ya götürürüz dedi. Bir strateji oyunu gibi geliyor değil mi size? Ama Baltık neresi, Japonya neresi? Tam 33 bin kilometre. Arada koca bir Afrika kıtası, aşılması gereken iki okyanus ve her adımda Rusya'nın düşmanı olan İngilizlerin kontrolündeki limanlar var. Donanmanın başına Amiral Zinovy Rozhesvensky getirildi. Adamın lakabı Deli Zinovy. Sürekli sinirli, elinde dürbünüyle sağa sola bağıran, hatta bazen subaylarına dürbün fırlatan bir tip. Ama elindeki malzeme ne? Tarlalardan toplanmış, hayatında deniz görmemiş köylüler ve paslanmaya yüz tutmuş gemiler. Düşünsenize bir orkestra kuruyorsunuz. Kemancı hayatında yay tutmamış ya da piyanist tuşları hiç görmemiş bugüne kadar. Ama Zvonsky bu yüzen konservatuarla Japonları fethedeceğini sanıyordu. Üstelik bir de paranoya eklediler. Japon torpido botları her yerde olabilir. Beyler, Japonya 30 bin kilometre uzakta. Biz Danimarka'dayız. Bu Japonlar tünel mi kazdılar? Ekim 1904, Kuzey Denizi, Doggerbank mevkii. Yoğun bir sis var. Tamir gemisi Kamçatka, ki bu gemiyi aklınızda tutun, kendisi filonun lanetli ruhudur, telsizden bağırıyor. Saldırı altındayız. Japon torpido botları her tarafta. Zinovy hemen emri yapıştırıyor. Ateş serbest. Rus zırhlıları karanlığın içindeki karaltılara tam 20 dakika boyunca ateş yağdırıyorlar. Ve sonrasında gelen büyük sevinç. Vurduk onları, vurduk onları. Sabah sis dağıldığında ne görüyorlar dersiniz? Vurdukları şey Japon donanması değil, ağlarını toplayan zavallı İngiliz balıkçılar. Birkaç balıkçı teknesi batmış, masum insanlar ölmüş. İşin daha da komiği, Ruslar o panikle birbirlerini bile vurmuşlar. Kendi gemi papazlarını Japon ajanı sanıp öldürmüşler neredeyse. Dünya basını gülmekten yerlerde. İngiltere Rusya'ya savaş açmanın eşiğinde. Ruslar ise o kadar pişkinler ki o balıkçılar Japonlara yataklık ediyor diyecek kadar. Donanma daha Avrupa'dan çıkmadan dünyaya rezil olmuştu. Ama durun, şov yeni başlıyor. İngilizler kızgın olduğu için Süveyş kanalını Ruslara kapattı. Bu ne demek? Afrika'yı en alttan dolaşacaksınız. Ama gemiler o kadar çok kömür yakıyor ki hiçbir limana uğramadan gitmeleri imkansız. Alman gemileriyle açık denizde kömür ikmali yapmaya karar veriyorlar.
Burası tam bir komedi. Gemiler o kadar çok kömür almıştı ki geminin her tarafı kömür doluydu. Subayların yatak odaları, banyolar, koridorlar, güverte, mutfak, her yer ama her yer kömür doluydu. Askerler simsiyah olmuştu kömür tozundan. Hepsi birer maden işçisine dönmüştü. Ama durun, bizimkilerin keyfi çok yerindeydi. Çünkü Madagaskar'a uğramış ve arkadaşlarını yanlarına almışlardı. Madagaskar'da beklerken askerler ve subaylar can sıkıntısından yerli halktan egzotik hayvanlar satın almaya başladı. Bir anda donanma Nuh'un gemisine döndü. Maymunlar, papağanlar, bukalemunlar zırhların içinde cirit atıyordu. Hatta bir gemide subayın birinin canlı bir timsahı vardı. Evet, Japonya'ya savaşa giden gemide timsah besliyorlardı. Rus askerlerinin anılarında geçiyor. Bir yılan sinsice süzülüp makine dairesine gidiyor ve bu yılanı çıkarmak için tüm makineleri susturuyorlar. Amiral Togo Japonya'da atış talimi yapa dursun, bizimkiler burada maymun kovalıyorlar. Üstelik Madagaskar sıcağında o kömür tozunun içinde o kokuyu bir hayal edin. Bu bir donanma gemisi değil, bu bir sirk. Evet, yüzen bir sirk. Mayıs 1905. 7 aylık 33 bin kilometrelik o rezil yolculuk bitmek üzere. Rus filosu Tsushima boğazına giriyor. Gemilerin altı yosun tutmuş, motorları dökülüyor. Mürettebat ise hastalıktan ve yorgunluktan bitik. Karşılarında ise Japonya'nın gururu Amiral Togo Heiichiro var. Togo, dünya denizcilik tarihinin en meşhur manevralarından birini yapıyor. T'yi kesmek. Rus gemileri uzun bir hat halinde gelirken yatay şekilde Japon gemileri bir çizgi şekilde karşıya diziliyorlar. Bu ne demek? Japonlar tüm yan toplarıyla ateş edebilirken Ruslar sadece öndeki iki topuyla ateş edebiliyor. Matematiksel bir katliam başlıyor. Japonların kullandığı Shimose barutu çarptığı her şeyi bir alev topuna çeviriyordu. Rus gemileri o binbir zahmetle taşıdıkları kömürlerin de etkisiyle cayır cayır yanmaya başladı. Rusların en büyük zırhlısı Suvarov sadece dakikalar içinde hurdaya döndü. 38 Rus gemisinden sadece 3 tanesi kaçabildi. Diğerleri ya battı ya da teslim oldu. Zinovy ağır yaralı olarak esir düştü. Rusya'nın deniz gücü bir hafta sonu tatili süresinde buharlaşıp uçtu. Rusların 33 bin kilometrelik kibir dolu yolculuğu okyanusun dibinde sonlandı. Rus-Japon savaşı sadece bir toprak kavgası değildi. Bu savaş beyaz adam yenilmezdir mitinin yıkılışıydı ve tüm sömürgelere, hatta belki Kurtuluş Savaşı'mızda bizim kahramanlarımıza bile bir umut ışığı oldu. Çok büyük devletler bile yenilebiliyordu. Rusya içinse bu sonun başlangıcıydı. Bu rezillik halkı o kadar öfkelendirdi ki 1905 devriminin fitili ateşlendi. Çar Nikola'nın kibri kendi tacını ve tahtını yakacak yangını başlattı. Tarih unutulmuş gemilerin değil, ders alınmamış hataların mezarlığıdır. Videonun sonunda kaynakçaya bakmayı lütfen unutmayın ve bu savaşla ilgili ne düşünüyorsunuz? Lütfen düşüncelerinizi bizle paylaşın. Bunun dışında her zaman dediğim gibi bir beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Bu tip videoları beğendiyseniz her zaman sizinle birlikte tarihi geri sarmaya biz hazırız.